Evet, merhaba arkadaşlar, ben Stein, Age of Empires Mobile'ın yeni bir hesap inceleme videosundan sizlere merhabalar. Bugünkü hesap sahibimiz Oğuz abi. Oğuz abi de burada. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Merhabalar. Bir de Yüce Dağların Efendisi Yusuf burada. Beraber değerlendireceğiz üçümüz. Sen de hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk Bak fark kardeşim. et, bak Aramızda fark çıkartalım. ettiysen, sen de. Hani bak Oğuz abim hoş geldin. Yusuf sen de. Evet, arada bir yüce daha Gönlümüz yoktu çekişmeye ama var. olsun. Aynen. Aynen. Yok canım, ben çağırdım seni özellikle zaten burada ol diye. Bizim için de güzel olacak. Oğuz abi sen özellikle ben olmadığım dönemde iyi yatırımlar yapmışsın gibi görüyoruz. Evet, sonradan açıldık biraz. Abi ben bu hesap incelemede izninizle öncelikle teknik puan bölümünden başlamak istiyorum. Yani orayı öncelikle seni çok merak ediyorum. Sen orada bayağı ilerliyordun. Teknik puana direkt giriyorum. Teknik puanda önce her yeri 5 yaptık. Dengeli gittik. Aşağıya doğru geldik. Sadece iç kale restorasyonda 4. seviyeyi aldık. En alttaki açık Yeni değil mi? araştırma açık, evet. Yeni araştırma enstitüsü oldu biraz açalı. Burada sığınak bölümünü, güç salonunu, cephanelik bölümünü belli bir seviyede ilerlettik. Tabii bunları yaparken kafamıza göre değil, en iyi sonuçlar hangi şekilde alınıyorsa bunları tek tek hesaplayarak ilerledik. Sağ olsun Yusuf bu konuda profesyonellik gösteriyor. Evet. Onun yardımlarıyla böyle bir yol izledik. Estağfurullah. Şu anda burası bu durumda. Çok iyi abi. Peki şimdi sen orayı açtığın için sende yeni araştırma bölümü de açılmıştır. Bu kahramanları 140 seviyelere falan getirebilmek için. Evet, ona Oralar gireyim istersen. oraların ben test server'da şeylerine bakmıştım. Günlerine verdiği kudretlere pardon. O kudretler çok yüksek veriyordu. Büyük ihtimalle de gün olarak da çok yüksek bir süre istiyor bunlar diye tahmin ediyorum. Şöyle baştan anlatayım. Dün bizim KVK için araştırma hızlandırma günümüz vardı. Evet. İmparatorluk Buff'u açıldı Hı hı. biliyorsun. Orada Buff listesine de eklendik. Onu da yaptık. Gün içerisinde hızlandırmaları bastık. Yaklaşık 850 gün harcandı. Of. Belki biraz üstü de olabilir. 880 gibi hesapladım bugün. Ama 850-880 arasında bir gün. Bakın kahraman seviyesi 5. seviyeye geldi. Diğer kudret veriyor kahramanlara. Zırh veriyor. Strateji veriyor ve her birinde üçer tane veriyor. Yani mesela kudrette bir seviye açtığınız zaman 3 tane veriyor. Üçüncü seviyeye kadar 9 her kahraman için kudret almışız. Bunları üçüncü seviye olarak bıraktık. Bir sonraki seviyelerin açılması için. Burada mesela savaşçı kahramanların tüm niteliklerine yine 3 puan veriyor. Sadece şu tüm kahramanlara verenler 1,5 Hmm. birim olarak ilerliyor. Sadece kudret Ama strateji olanlar 2 miydi? 3 müydü? 3. Sadece tek bir birim türüne verenler 3. Tüm genele verenler 1,5 birim artırma veriyor. Biz kahraman seviyelerini hepsini 5'e kadar tamamladık. Gelebildiğimiz yeri göstereceğim. Şöyle neler verdiğine de bakaraktan ilerleyelim istersen. Burada kudret hasarını 100 olarak veriyor. Bu da %2 yine. Şurada kahraman seviyesi 3'ü açtık. Her seviyede 5 tane birim var. Her bir birimde ilerlediğinizde 120 ise kahraman seviyesiniz 121'e, 122'ye şeklinde gidiyor. Biz buraya kadar gelebildik. Bu bize 135 kahraman seviyelerimiz şu an 135'te. Hı hı. 140 için Ee, diğeri. sek- evet, 850 gün tam kahraman seviyesi 3 buraya kadar getirdi beni. Tabii ekstra araştırma yaptığımız, yüzde aldığımız birim yerler de var. Yani bu kişiden kişiye değişir. Ha, çok değişir mi? Kimine 900-950'ye gelir. Bazılarına 7'ye bile düşebilir. Ama ortalaması 850 gibi Şimdi sen buraya düşünebiliriz. kadar 850 günde krallık buff'ı dahil olarak geldin değil mi abi? Evet, Buraya yaklaşık kadar. 3 milyara yakın, Şimdi 2,5-3 milyar arasında kaynak gitti. şimdi abi hani Yusuf'a da burada sormak istiyorum. Yani Yusuf hocam sence de teknik puan bölümü, paralı asker bölümü bir de bu yeni gelen kale araştırma bölümünü yapan bir adam artık Kraken'dir. Yani hani
Sahada bence orta yatırımcıları çok ağır şekilde ezecek özelliklere sahip buralar diyorum bence. Sen ne diyorsun bu konuya? Kesinlikle. Oyunu kıran bölüm zaten burası. Ya Balina ile Kraken ayıran kısım da burası. Bir de şimdi Oğuz abi de gördüğün gibi 10'a 5. Bu erken başlayanlar bunu yapmaya 10'a 10 olarak gitti orayı. Yani şu an 10'a 10 yapmış vaziyette. Oyunu kıran nokta teknik puan artı bu yeni araştırma enstitüsü. Evet. Son 3'ü göstersene Oğuz abi. Gösterir misin? Son Tabii üçlü ki. çok kırık. Dörtlü pardon. Bakın. Beceri iyileştirmesi diye bir şey var. Böyle buff yok normalde oyunda. Baksana en üstteki normal saldırı iyileştirmesi, altındaki beceri iyileştirmesi. Acaba şey olabilir mi? Hani normal saldırı iyileştirmesi vurdukça işte hasara göre yüzdelik bir iyileştirme yapıyor. Normal saldırılarda, düz vuruşlarda. Beceri de şey olabilir mi? Attığı skill'lere göre iyileştirme. Bence öyle. Sonra Kiros neden ölmüyor? Kiros ölmez tabii abi. Ölmez abi. Peki abi şeye bakalım mı? Komplara. Hı hı. Tabii komplara geçeceğim. Burada şuna dikkat edin. Şurada kale bölümüne, soldaki araştırmanın ana başlığına bakın. 31'e 16 yani 31 tane sekme var. Biz bunun 16 tanesini açmışız 850 günde ve birçoğu 3'te kalmış. Yani bir bu kadar daha harcayacağız ve 3'le gidersek bu kadar daha gidecek. Yani yaklaşık 2500-3000 gün bandında bir şey. Günleri çok uzun diye Ben tahmin ediyorduk da doğruymuş demek. tabii ki. Burada birinci aşama full. Bütün kompların bütün aşamalarını tamamladık. İkinci aşamada bizim ana kompum Ramses kompuydu benim. Yani Ramses kompuna çok Hmm. yüklendim. Orada sadece savunmayı 5'e basmadık. Bir de hasar bonusunu 5'e basmadık ama diğer hepsi 5'ti. Abi gördüğüm kadarıyla senin zaten artık anti gibi bir durum ayırt etmene gerek yok. Yani yok kılıçla mızrağı şuna gitmeyeyim, yok okçuyla süvariye gitmeyeyim diye bir durumun kalmamış artık. Yani Yok bazen sinirleniyoruz Allah ne verdiyse hepsiyle bir yok gidiyoruz. zaten karşı saldırı gibi olaylar var ya, bunlar hepsini fulllediğin için abi artık senin sana gelecek bir kişinin senin antin olma ihtimali kalmamış yani. Hani sen herkese göre anti sensin artık bu Evet. Senin araştırmalardan Üçüncü sonra. kompum. seviyende olsun ki anti iş yapsın. Tabii. Evet. Burada kılıç biraz yavaş gitti. Kılıçta çünkü bir yükselme olmadı henüz. Bir de Arthur falan yok bende Hmm. ama yakında kılıç benim yükselecek. Burayı fulllediğimizde bir de Arthur koyduğumuzda çift kılıç Şimdi kompu. Arthur'u da başlayacaksın abi. Evet öyle bir hedefimiz var. Normalde yoktu. Arthur'a pek niyetli Peki değildik. Arthur'a bir videomuz gelir mi? Tabii ki gelir. Arthur'a güzel. Beraber çark çevirme videosu Çünkü merak yaparız. ediyoruz abi. Ben gördüm mesela o bölümleri ama hiç böyle alınırken görmedim. Bir de onun çark bölümü var ya, hani 4500 lira paket alıyorsun. Çeviriyorsun, Evet. hiç gelmeye de biliyor. Yani bildiğimiz bizim çark sistemine benzer bir şey, böyle kare. Orada o siniri yaşamak isterim abi Evet. senin. Çünkü çark çevirmeyle aynı maliyette değil. Yaparız. Aynı maliyette değil. Yaparız. Keyifli olur. Evet abi. Yusuf'u da alırız yanımıza. Ben Bence bir restore'yi de göster ondan sonra geç abi. O da olur gerçi. Restore'ya Rastır da bir bakalım. özellikleri. Restore'da 4'e yükselttim. Aslında burada biraz hata yaptığımı düşünüyorum. Anne Öncelikle kale üst yükseltmediğin için mi? önemliydi. Kasaba merkezini 4 yaptık. 5'i bıraktım. İnanılmaz bir kaynak istiyor. Ve bu Oo. seviyede çok ciddi bir kaynak sıkıntısı Abi yaşıyoruz. 1B ya rahat. Yani 1B'nin üzerinde kaynak istiyor. Şurası 1,5 milyar. Of. 1,35 milyar. Sadece bu Restore 4'ten 5'e geçirmek. Ve bu sadece bunun için değil. Bakın. Savaş salonunu yükseltmek için yine aynı miktar. Mesela hastane 2'den 3'e geçmek için Oy. 700 milyon civarı. Yaklaşık 16-17 milyar stokta kaynağım vardı. Hepsi eridi. Şu anki durumu görmek Sen büyük ihtimal kaynak isterseniz paketi falan bekliyorsun abi galiba. Sıfırlamışsın her şeyi. bence kaynak paketi getirmeleri gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir kaynak sıkıntısı yaşıyoruz. Toplamayla yetmez ki abi o. E, Yok yetmiyor. 100-120 milyon arası toplama yapıyorum ben. Bildiğim farmcıyım bir taraftan ama yetmiyor. Abi sen bize bir traktör al Salih'le biz Ha farmlarız. biz süreriz abi tarlayı. Olur. Üniversiteyi 3'e getirdik. Bunu mecbur yapıyorsun zaten. Yeni araştırmada belli yerleri yapabilmek için üniversiteyi 3'ten 4'e geçir diyor.
140 yapmak için yine 4'e geçireceğiz Hı hı. orayı. Ee, Hastaneyi 2'de bıraktık. Aslında bunu basmıştım ama dün iptal ettim çünkü kaynağım bitti. Buradan yaklaşık 500 milyon kadar kaynak aldım ki araştırmayı yapabileyim. Biraz restorasyonu aşağı indirdim. Okçuluk ana kompumuz olduğu için orayı 3'ten 4'e geçiriyoruz. Ben belki işe yarar diye şunları da ufak az kaynaklar ve az günler istediği için Hı. bunları da bir yaptım ama bunlar çok işe yaramadığı için burada bıraktım tekrar hepsini. Restorasyon bu şekilde. Kasaba merkezi önemliydi. Savaş salonu Evet. önemliydi. Hastane önemliydi. Onlara sonra kışlalar önemliydi. Onları bu seviyelere kadar getirdik. Rakamları görebiliyorsunuz. Eline sağlık abi. Lübü kompunda kuvvetimiz 751 kompun içinde buraya geliyor. Çok iyi abi. Teçhizatlarımız 80. Taşlarımızın çoğu MiT 1. Yani MiT Komple 5'ten kırmızı buraya abi zaten hani aynen. kırmızı bir tamamı. Yüzük olarak yüzüğe bir değin istersen Yusuf. Burada e, papatya yüzüğünü kullandık. Abi, Mulan oynamayanlar için şaşalı şu an çöp vaziyette yani. Evet. Papatya zaten şaşalının hemen hemen 20-25 seviyesiyle aynı işi gördüğünden şaşalı bu saatten sonra gereksiz. Aynen öyle. Gece Abi Ya kurdu buradaki ve önemli nokta, burada sadece şey söyleyeceğim abi. Raniniz 3 yıldız ya da 4 yıldızsa sizi sevindirmez. Timur 3'le oynayabilirsiniz ya da Timur'u 5'leyebilirsiniz. Raninin 5 olması önemli burada. Şimdi aslında abi doğru söylüyorsun. Şurada bence şunu da ekleyebiliriz. Şimdi burada hani Timur'un da girdiği bir komp olduğu için aslında ona değinmek güzel olur bizler için. Şimdi buraya neden Timur konmadı diye tahminimi söylemem gerekirse ki aynı şeyi düşünüyoruzdur büyük ihtimalle. Şimdi Rani'nin 5 yıldızı çoğunu biçer zaten. Atilla üzerinden hiç konuşulma bile yapılmaz. Rani 5 yıldızı gelip ana komutana hasar desteği verdiği için çok büyük etki sağlıyor. Şimdi Timur'u buraya eklediğin zaman kimin yerine ekleyeceksin? Hadi birinin yerine ekledin 3 yıldızı. Hani dediğin gibi Yusuf. Rani 3-4 Hı hı. yıldızlardaysa 5 yıldızı tamamlamadıysa eğer evet Timur'un hasar ya da e, defans desteğini kullanabiliriz. Ama hasarı kullanmamız için Timur'a hasar imzaları ve hasar yüzüğü takmamız lazım. Yani Timur bence tek noktaya odaklı gitmesi lazım. Ya hasar çıkartacaksın ya defansçı oynayacaksın. İki tarafa bence hükmedebilecek bir kahraman değil. Ya bir de şey var. Lubu varken hasara çok ihtiyaç duymuyorsun Salih. Evet. Ya orada hani %40 hasar desteği diyor ya mesela imza becerisinde. Evet. İşte onu adam akıllı kullanmak isteyen biri için imzalarda hasar lazım. İmzaya hasar vermiyorsan %40'ı unutmak gerekiyor. Oradaki defansı kullanacağız. Üçüncü yıldızda %20 oluyordu zaten. Peki Timur'a ne yüzlük konur? Ya ben gördüğüm Bence genelde mantıklı oyun mu onu defans. öneriyor bilmiyorum. Şey almışlar hep. Ne onun adı? Eleştirel içgörüyle tavlı çelik Yok almışlar da. Ben yüzük olsam olarak. eleştirel, ha yüzük olarak diyorsun. Ben senin hiç dünyayı değişmez. Dünyayı değişmez. Hı hı. Ya ayıdan devam edilebilir aslında ya. Ay olur. Rani'deki ayıyı direkt Sakin Timur'a su olur. götürebilirsin. Olur. Sakin suyla tanklaştırabilirsin. Sakin Evet. suyun yoksa Yonca 30'a kadar yolu var yani. Kesinlikle. Yani bu yüzükler bu çok arada rahat kullanılabilir. bu arada geleceği de düşünerek Timur'da 5 diyorum ben ne olur ne olmaz. Hı hı. Belki sahada Timur kullanmak isteriz. Bir anda değiştirmek istediğimiz Ya zaman bu da değiştirecek. şöyle yine altını çizelim. Hep dediğimiz gibi abi. Hani 5 yıldız yapmak isteyen tabii ki kompları sağlam olanlar ki sen yeni kale bölümündeki araştırmayı bile fulllemeye yakın geliyorsun abi. Yüzdelik küçük kısımlar seni etkileyebilir. Ama bir orta yatırımcı için Timur'un 5. yıldızı aman aman etki vermez ama sende verir. Yani o yüzdelik küçük dediğimiz yüzdelikler bile sende çok büyük desteklere neden olabilir yani. Evet. Katılıyorum. Bunu geçiyorum. Becerilere bakacaksak beceriler de bu Bu şekilde şekilde yine. teşekkür ettik abi. İstersen diğerine geçelim. Ramses bu benim en sevdiğim komp. Ramses kompu. Onu söyleyeyim. Yine Kraken kompu abi. Kesinlikle. evet teçhizatlar 80. Yıldızlar hemen hemen full. Bütün taşlar MiT 1 seviyesinde. Yüzük olarak biz farklı bir şey kullandık burada Yusuf'la. Ben biraz önceden de Süleyman'da bu yüzüğü alıp yükselttiğim için masmavi'yi kullanmadık. Strateji hasarı için mi? Evet yani masmavi kullanılır
deniliyor ya, biz onu kullanmadık. Biz sustur etkisini alabilmek için bu yüzüğümüzü kullandık. Daima alev kanatları. Aslında yakma etkisi çok işe yaramıyor ama Yok, hiç yaramıyor. e, alanda bir sustur vurduğu zaman Zaten muazzam hasar da bir etkisi çıkartıyor. oluyor. Bir de şöyle bir şey var sanırım. Onu düzeltelim. İstersen Yusuf da sen daha bir fikrini belirt. Sanırım sen bu yüzüğü Süleyman'dayken zaten yükseltmiştin. Evet. Yükselttiğin için Hı de hı. burada kullanma gereği duydun. Yani sadece Ramses'e özel şekilde bu yüzüğü yükseltmedin. Evet. Hı hı. Tamam abi. Şu da var. Yine de Ramses'in en iyi yüzüğü bu. Salih. Neyden, Şaşıracaksın biraz neyden ama. peki? Ya hiçbir artısı yok diğerlerine göre. Hı hı. Teste girip denediğimde bu yüzükle hepsini kesiyor. Hatta 3-4 vs 1'lere çıkartıyor. 2 kere sustur attığında herkesi kesiyor. Ya bu şey gibi değil mi biraz? Büşra olayı gibi sanki yüzük. Hani susturursa Biraz RNG. aynen susturursa zaten kahraman hasar çıkartıyor. Hasar yemeden hasarı daha da atmaya başlıyor. Yani aslına bakarsan sen genellikle zaten yakma etkisi de bir işin yok. Sadece susturu kullanmak istiyorsun burada. Zaten yükseltilmiş bir yüzük. Evet. Ya bu yüzük yoksa bence eğer kılıç oynanıyorsa porsuk ya da karga. Okçuda da karga kullanılır ya. Hiç masmavaya bence gerek yok. Mantıklı. Pahalı Ben bu komp. Diğer yüzükler de pahalı. Hı hı. Ben bu kompla yani Lub'u gördüğüm zaman okçu oynuyorum bu kompu zaten. Lub'u gördüğüm zaman kaçmıyorum, öyle söyleyeyim. Hı hı. Yani Krakens'inde bile benden daha üstü oyuncu da olsa kaçmıyorum. Ha, kesiliyor muyum? Kesiliyordu tabii orada ama karşıya da ciddi hasar veriyor ve alan oynuyor. Çok aşırı memnun olduğum bir komp benim. Ben Lub'dan daha çok seviyorum Ramses Gayet kompunu. iyi abi. Ramses zaten dayanıklı bir de komp bir de hasar atıyor. Güzel. Diğerinde ne var Evet. abi? Eklemek istediğiniz bir şey yoksa eğer. Diğer kompa geçiyorum değil mi? Evet abi. Yüzükleri diyor galiba. Yo, yüzükler görünüyordu sanki. Görmüyorsa bir daha abi gösterebilirsen olur. Orada en sevdiğin yüzük vardı. O yüzden dedim. Benim Çağırdım. mi? Tabii. Yüce Dağ mı? Evet. Oyun bunun Benim tersini öneriyor bu arada. Onu da açıklayayım hemen. Ha, Theodora da Yüceda göğe giden şövalye öneriyor. Yapmayın. Bu şekil yapın. tamam da Yüceda strateji ve bonusundan etkileniyor zırh. İkisi de daha fazla göğe çarpı. giden şövalye zaten hasar düşürüyor. Shalman hasar atabiliyor. İşte oyun öyle önermiyor kanka. Koy. Hmm. Oyun. oyun yerine biz önersek daha başarılı olurduk herhalde. Vallahi abi. Yani, Oyuna yazdım da daha fazla fikriniz varsa dedi gönderebilirsiniz dedi. Dedim mail atın. Ücret karşılığında göndereyim. aynen öyle. Yok öyle bedava yani. Abi diğere bakalım 10 istersen. dolar yol, Ha, 10 10 dolar dolar 10 dolar yollarlar. 10 dolar da yollamaz abi bunlar. Gümüş. 100 Evet, mızraklı imparatorluk. kompumuz, Tarih Kiros. burası önemli. Burası önemli. E, Abi bir şey fark ettim. hı hı. Zaten şey demişsiniz galiba burada. Kiros zaten hasarını atıyor. Barbaros'la Evet. Mansa'yla da biz bunu tanklayalım. Ölmesin, vursun demişsiniz galiba. Ve gerçekten ölmüyor bu arada Değil mi? Salih. Yani Abi fark inanılmaz ettim. ölmüyor. Fark ettim. İzliyorum, gidiyor işte 120 binden düşüyor. 115 bin oluyor. Abi Sonra birden 125 bin oluyor. şöyle bir şey var zaten. Sen bence Kiros'un yanına ne koyarsan koy. Hasar çıkartıcı kahramanlardan. Güzel bir etki alamayacaksın. Bence bu şekilde daha da tank yapmak daha da güzel bir fikir yani. Ya bir tek rallisi kötü olabilir bunun. Hı. Rallide Boudica ya da Leondas'la daha iyi olabilir. Hatta Leondas varsa elinizde Leondas, Kiros, Musa rallide bayağı iyi Hı. çalışıyor. Onun haricinde alanda şu kompu öneririm yani. Peki abi yüzüklere bakabilir miyiz? Tabii ki. Kiros da zaten standart yıkım Yıkım habercisi. habercisi. Richard'dan Sakin su. gelen bir yüzük kullanıyoruz. Barbarossa'da yaban domuzu, yine pasif becerileri yönelik Çok iyi bir bir yüzük yüzük. abi ya mızrak için. Evet. Çok iyi bir yüzük. Mansa Musa'da da sakin su kullanıyoruz. Yıkım ya direkt yıkım ekibi abi. Yıkmasa da ölmez yani öyle bir
Bu yıkım ekibi değil de daha çok yıkılmama ekibi. Yıkılmama gibi ekibi. ya. Hani şey var ya abi Cüneyt Arkın'ın bir filminde şey var ya, belki diyor vurulurum ama diyor düşmem, yıkılmam mı, ne öyle bir şey diyor ya. Ben yıkılmam. Bu tamamen öyle bir şey yani. İlginç bir şekilde ölmüyor. Sürekli can yeniliyor. Muazzam bir şey. Güzel abi. Ve Mantık, çok kâr ettiriyor böyle. mantıklı bir fikir aslında. Ya iki Burada tane mor beceri var. İnanılmaz bir parşömen arttırıyor sana. Evet. 1000 küsür tane ekstradan parşömenin oluyor. Zaten mor. Peki mor abi. zaten Hah, toplama komplarında bile morları fullledik. Mor parşömen sıkıntısı aynen. yaşamıyoruz. En azından sarı parşömenleri dağıtabilmek için güzel bir çözüm. Çok doğru abi. Bu kompumuzda böyle. Geçiyorum isterseniz. Olur abi, sana zahmet. Bu biraz geriden getirdiğimiz ama en önemli komplarımızdan biri de bu. Bu Oo, yakında üzerinde duracağımız. Salih 3 günde Ne diyorsun ya? Ben de bedavaya en konuyorum iyi, ha. Gidiyorum en memlekete iyi abi. beceri hali. Gidiyorum memlekete, zaten Oğuz abi Yusuf deniyor. Abi bu kompta ben denemedim. O yüzden sizin tecrübeniz var. İsterseniz abi siz bahsedin, neden bu komp? Yusuf kılıcın uzmanıdır bu arada. Hı Yani hı. her şeyini bilir. Bütün kılıç kahramanlarını da hemen hemen hepsini aldık. Yodit Hı hı. hemen hepsi 5 bu hesapta. Ama hepsini denedi. Bütün alternatifleri 3 gün boyunca mesai yaptı bildiğiniz Yusuf. Hepsini denedi. Bizim en verim alabildiğimiz, Yusuf'un en verim alabildiği komp bu şekilde oluştu. Peki bir şey 25 tane beceri parşömeni harcadım Salih. 25. Sıfırlaya Belki şu daha sıfırlaya. iyidir, belki bu daha iyidir diye. Yok, en iyisi bu çıkıyor. Peki bir Oyunun şey, önerdiği Yodit Mehmet evet sen bitir, sonra Heh, ben bir soru sorayım. sor. Sor sor direkt Cümleni sor. bit. Ha. Şimdi şöyle, elinizde zaten 5 yıldız bir Yodit var. Evet, Evet. Miyamoto olduğu zaman ana komutan Miyamoto olması lazım. Ona okeyim. Tribuana ve Lagert'a koymak istediniz. Bununla beraber herhalde bayağı bir bufflayıp Miyamoto'yu uçurdunuz yani. Hani Miyamoto kafayı yedi bence imza atmaktan. Bana öyle geliyor şu an gördüğüm kadarıyla. Ee, Yodit bir yerine konulamadı mı? Ya da bu süreçte 4. sezonda Yodit e, iş görmeyecek mi artık? Yani hani denemişsindir sen. Yodit sadece şu an Miyamoto yoksa iş görür. Ya da ben sadece rally oynayacağım diyen arkadaşlar Yodit Miyamoto Lagerta oynayabilir. Ya da Miyamoto Lagerta Yodit. Onun haricinde alanda Miyamoto daha iyi. Peki Ya şunu sor. Yodit Heh. Tribuna Lagerta da iyi. Ama bu kadar iyi değil. Peki şunu sorsam. Tribuana'yı diyelim ki çıkardık. Başa Yodit koyduk. Yanına Fatih Sultan Mehmet Lagerta koyup biraz daha tanklaştırdık. Ana komutanda Oyunun önerdiği komp. öyle mi? Diyelim ki Evet. Yodit'te 5. yıldızda caydırma etkisini 6 kere 35 arttırdı. Zaten daha sağlam ayakta durduğu için kudretini de çok yükseltti. Daha büyük hasar vurmaya başladı. Peki bu kompa düşüncen ne? Düşünceniz? Çalışmıyor. Olmuyor mu? Kağıt üstünde harika. Düşünce harika. Bütün yetenekler birbirleriyle uyumlu. Ama çalışmıyor. Ya oyunda şöyle bir şey var. Özellikle alanda. Ben şunu anlayamadım. Yani biz artık bütün kahramanları ezberledik. Hepimiz yani böyle oyunu ciddi ciddi oynayanlar. Özelliklerine göre birbirlerinin yanına komp yapmaya çalışıyoruz. Bu sefer de hatalar çıkıyor. Yani oyunu biliyorsun ama buna oyun izin vermiyor. Evet, oyun bir yerde sınırlama koymuş galiba. Yani bahsettiğiniz şey şu. Yetenek var, yazıyor ama çalışmıyor yani. Girdiğin zaman bundan daha üstün olması gereken bir komp dizilimi ama buna daha aşağıda kalıyor. O yüzden bu Pioneer serveri falan test yapmadan ya da yapan adamları dinlemeden oluşturmak çok doğru değil. Doğru abi. Açık alanda mesela bu komp kadar dayanmıyor. Yodit, Fatih, Lagerta. Hmm, Normalde çok çok daha fazla tanklaması lazım. evet. Bir şekilde yapamıyor, yapmıyor. Hasar desen yarısını vurmuyor. Ya Yani şu an en iyi versiyonu bu. siz bunu Bundan zaten sonrası test gibi denemişsinizdir ya. tabii tabii. Bundan sonrası Miyamoto Mehmet Lagerta. Ondan sonrası Yodit Trip Lagerta. En son da Yodit Mehmet Lagerta.
Peki Lagerta'nın olan dışı kambayla yüksek moral en iyisi herhalde. Evet. Kesinlikle. Peki yüzüklere bakabilir miyiz? Ya da eklemek Tabii istediğiniz ki. daha bir şey varsa. Son Ben burada bir burada son burada bir ekleme var. Lagerta 6 ya da 7 kere falan kopyalıyor Miyamoto'nun Hmm. imzayı. Onu da burada şeyden yok. anlıyorsun. Hiddetli hücum imza attıkça atıyor ya. Evet, evet. Hiddetli hücum 8 kere atmış. Miyamoto 15 kere atmış imzayı. Burada yüzükleri çok eğilemedik. Çünkü hepsine birden yetişmek zor oluyor. Abi hiç Bu sormadım. Çünkü diğerlerinin yüzükleri çok yüksek seviyelerdeydi. Zaten sarı çoğunluğu vardı. Hani yetmemesi harbiden normal. Bunu ben önceden kafama göre alıp yükselttiğim bir yüzüktü. Şimdilik kullanıyoruz ama buraya Yusuf bir gidip yüzükleri ayarlayacak. Yeni bir yüzük yapacağız buraya, değil mi Yusuf? Abi buranın yüzüğü normal şartlarda göğe giden şövalye Evet. Tribona'ya. Porsuk taktım ben kendi kompumda Miyamoto'ya. Zaten Lagerta'nın yetenek ağacında ikinci vuruş ve şeye karşı bir buff var. Etkisi Hmm. var. Savunması yani. Artı Porsuk'la destekledim onu. Ya Lumi'ye karşı falan bayağı iyi durumda. Mulan kesebilecek vaziyette şu an. bu şey gibi herhalde bu yüzükler. Hani biz geyiği seninle konuşmuştuk zaten geçen. Yetmedi değil mi Hı yüzük? hı. Yok, Ya yetmiyor. geyik de güzel. Geyik de İşte kullanılır şey ama sıkıntısı Porsuk vardı. şu an daha güzel bir seçenek Geyik'te gibi. şey sıkıntımız var ya hani bir kompta iki tane hasar atıcı komutan olursa Geyiğin hasarı ona çıkışı karşı taraftan alıp ona vermesi daha yüksek ihtimale geliyor. Evet. Ama şu an işte yüzük sıkıntısı var abi. Çünkü bir de zaten sarı yüzükleri falan çok yüksek yapmışsın. Normal yani bir şey diyemeyiz. Ya bu geyikle burası oynanır bu arada. Lagerta çok fazla hasar vuruyor. Yodit Lagerta da kadar vuruyor. hasar Evet. Ama mesela atıyorum burada Yodit de olsaydı inanılmaz bir etkisi olurdu geyiğin. kesinlikle. Ya Ama bu Yodit, şekilde Mehmet. burada zaten Miyamoto ile Lagerta hasar atıyor. Yine iki Evet. tane diyebiliriz ya. 1,5 hasar atan. Peki abi var mı başka eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bu dördüncü sezon kahramanlarla ilgili dikkat edilmesi gereken önerdiğiniz? Burada trip önemli kanka. Trip'in 5 yıldız olması artık önemli. Çünkü Miyamoto %40. 20 tane imza atıyor. Her üçüncü de %40 önemli artık. Bu şey gibi ya hani Yodit'in mesela beşi çok iyi. Tribuana'nın beşi çok iyi. Ee, Bunlar hakikaten bazı kahramanlar 5 yıldızın çok hakkını veriyor. Evet. Yani Miyamoto 3 de okey mesela. Aynen. Miyamoto 3 de güzel karakter ama Evet. Oğuz abi bir göster istersen Tribuna'nın 5. yıldızını. Çok manyak bir Burada. artış ya. Bir de şimdi alan Yani hasarı şu atıyor. Bir de %40 alan onu da etkileyecek. bayağı Tribana şu an önemli. 4 sezon aktif bir şekilde kullanılabilen bir kahraman. Attila gibi. Abi inanılmaz bir kahraman ya. Hani destek olduğu Bu için konuda çok Abi ön böyle yargı bir var. 5. da kılıç kompumuz var. oynayamıyor. Abi destek kahraman olduğu için çok ön yargı yapıyorlar. Bu şeyde de konuştuk ya biz. Tier list yaptığımız zaman alt atmaya çalışıyor insanlar sırf destek olduğu için. Ama bu kahramanın 5. yıldızı ciddi anlamda bir kahramanı. Şimdi Tribuana'nın 5. yıldızı olmasın Miyamoto bunun yarısı kadar performans gösteremeyecek. Kesinlikle. Beşinci bir kompumuz var. Bu saçma öylesine dizdik. Bunların teçhizatlarını falan yükselttik ama bu komp kalıcı bir komp değil. Bu kompu yakında ne yapacağız? Arthur açacağız ya beraber. Evet abi. Arthur mu yapacağız oraya? Arthur açtığımız zaman evet kahramanlarımız bu şekilde. Buraya FSM seçelim. Oraya Böyle Miyamoto da iner aşağıya. Miyamoto buraya iner. Arthur yukarı çıkacak değil mi Yusuf? Evet. Bir Yodit denklemimiz olacak. Yani hesabımız biraz şey bekliyor şu anda. Arthur bekliyor. Hı hı. Arthur da gelince yeni bir komp yapılır abi. Aynen öyle olacak. Peki abi. Var mı biz söylemek istediğiniz bir şey? Yok. Soracağınız, merak ettiğiniz Abi başka bir şey varsa vallahi abi katıldığınız için teşekkür ederim ikinize de.
Biz teşekkür ederiz yayın için. Abi olsun yani vaktinizi ayırdınız geldiniz. İnşallah diğer gelişmelerden de yine çekeriz güncel şekilde. Her zaman. O zaman izleyenlere buradan teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Herkese günler. iyi oyunlar diliyoruz. İyi Kendinize iyi seyirler. bakın. Allah'a emanet olun.